Bir köle düşün. Zincirlerle arenaya sürülüyor. Seyircilerin çığlıkları arasında ölümüne dövüşüyor. Ama bu adam farklıydı. O, Roma'nın en güçlü ordularına karşı ayaklandı. Adı, yüzyıllar sonra bile özgürlüğün sembolü oldu. Bu adamın adı Spartaküs'tü. Spartaküs'ün hikayesi M.Ö. 2. yüzyılın sonunda Trakya'da başlar. Bugünkü Bulgaristan ve Yunanistan topraklarını kapsayan bu bölge, Roma'nın sürekli seferler düzenlediği bir sınır hattıydı. Trakyalılar savaşçı kimlikleriyle tanınırdı. Spartaküs'ün gençlik yılları da bu savaşların gölgesinde geçti. Roma, Trakya kabilelerini boyunduruk altına almaya çalışırken Spartaküs ya bir Roma birliğine esir düştü ya da isyan eden birliklerden birinde savaştığı için yakalandı. Bazı kaynaklar onun önce Roma ordusunda yardımcı asker olarak hizmet ettiğini fakat sonra firar ettiği için köleleştirildiğini anlatır. Hangi hikaye doğru olursa olsun Spartaküs'ün hayatı bir anda özgür bir savaşçıdan zincirli bir köleye dönüştü. Spartaküs, Kampanya bölgesindeki Capua Gladyatör Okulu'na satıldı. Burada ölüm kalım dövüşleri için eğitilen yüzlerce köleyle birlikte yaşıyordu. Günde saatlerce antrenman, kırbaç cezaları, açlık ve aşağılanma. Roma halkı için bir eğlence, köleler için ise hayatta kalma savaşıydı. Ama Spartaküs yalnızca arenada dövüşen bir gladyatör olmak istemedi. Kendi özgürlüğünü ve diğerlerinin kurtuluşunu düşünüyordu. M.Ö. 73 yılında mutfaktan çalınan bıçak ve tencerelerle başlayan bir isyan planladı. Yaklaşık 70 gladyatör zincirlerini kırarak kaçtı ve yolda Roma askerlerini alt edip silahlarını ele geçirdi. Bu küçük kıvılcım tarihin en büyük köle ayaklanmasına dönüşecekti. Kaçan köleler Vezür Dağı'na sığındı. Burada Spartaküs liderliğinde kısa sürede sayıları binleri aştı. Çiftçiler, köleler, Roma'nın sert düzeninden kaçan her kesim bu orduya katıldı. Roma, başlangıçta bu isyanı küçümsedi ve küçük birlikler gönderdi. Fakat Spartaküs, taktik zekasıyla onları bozguna uğrattı. Bir keresinde Romalılar dağın eteklerini kuşattığında Spartaküs adamlarını asmalardan halatlar yaptırdı. Ve gece vakti dağın arkasından inerek Roma ordusunu arkadan vurdu. Bu, onun ne kadar yaratıcı bir komutan olduğunu gösteriyordu. Spartaküs artık bir gladyatör değil, on binlerce kişilik bir ordunun komutanıydı. Zafer üstüne zafer kazandıkça ünü büyüdü. Spartaküs'ün amacı aslında Roma'yı yıkmak değildi. O, ordusunu Alpler üzerinden memleketlerine götürmek istiyordu. Ancak binlerce kölenin hepsi aynı fikirde değildi. Bazıları Roma topraklarını yağmalamak, bazıları ise özgür bir köle devleti kurmak istiyordu. Bu anlaşmazlıklar Spartaküs'ün planlarını zayıflattı. Ordusunu birkaç kez kuzeye yöneltti. Ama disiplinsizlik ve farklı hedefler nedeniyle Alpleri aşamadı. Bu, belki de isyanın en kritik dönüm noktasıydı. Eğer o zaman Alpleri geçebilselerdi, Spartaküs tarihe farklı bir şekilde yazılabilirdi. Roma Senatosu Spartaküs'ün ciddiyetini artık görmüştü. Küçük birlikler yetersiz kalınca zengin general Marcus Licinius Crassus büyük bir orduyla görevlendirildi. Crassus sert disiplin yöntemleriyle ordusunu çelik gibi yaptı. Spartaküs'ün ordusu hala güçlüydü fakat iç anlaşmazlıklar ve Roma'nın artan baskısı onları yıpratıyordu. Kaçış yolları kapanmaya başladığında Spartaküs son bir hamle yapmaya karar verdi. Roma'yı doğrudan karşılamak. Bu arada Pompeius da İspanya'daki savaşını bitirip Roma'ya dönüyordu. Spartaküs'ün kaderi artık iki büyük generalin kıskacındaydı.
Milattan önce 71 yılında son savaş başladı. Spartaküs ordusunun önünde atına binmişti. Rivayete göre savaş başlamadan atını keserek adamlarına şöyle dedi: "Eğer kazanırsak çok sayıda iyi at bulacağız. Eğer kaybedersek bu ata ihtiyacım olmayacak." Bu, özgürlüğe olan kararlılığının simgesiydi. Savaşta yaralanmasına rağmen Roma generallerine ulaşmaya çalıştı. Cesurca savaşarak can verdi. Onun cesedi bulunamadı. Kimse Spartaküs'ün mezarını bile görmedi. Roma, intikam için 6.000 esiri Apya yolu boyunca çarmıha gerdi. Roma'dan Capua'ya kadar uzanan bu yol, kilometreler boyunca çarmıha gerilmiş kölelerle doluydu. Senato, böylece isyan eden herkese ibret vermek istiyordu. Spartaküs'ün isyanı başarısız olmuştu ama adı ölümsüzleşti. Antik çağda köleler arasında kahraman, Roma'da ise korku sembolü oldu. Orta çağda onun hikayesi gizliden gizliye anlatıldı. Modern çağda Karl Marx, Spartaküs'ü gerçek bir halk kahramanı olarak tanımladı. 20. yüzyılda filmler, diziler, romanlar onun hikayesini yeniden anlattı. Stanley Kubrick'in Spartaküs filmi, milyonlara özgürlük arzusunu hatırlattı. Bugün Spartaküs sadece Roma'ya baş kaldıran bir gladyatör değil, özgürlüğün, adaletin ve direnmenin sembolü olarak yaşıyor. Spartaküs, zincirlerinden özgürlüğe koşan, imparatorluğa meydan okuyan bir köle. Onun adı Roma tarafından yok edilmek istendi. Ama çağlar boyunca unutulmadı. Peki sizce Spartaküs bir kahraman mıydı yoksa kaybetmeye mahkum bir isyancı mı? Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki bir sonraki videomda görüştüğümüzden emin olalım.